Herkese merhaba arkadaşlar. Naluşin Bebekleri adlı kanalıma hoş geldiniz. Evet, bugünkü videomuzda daha önce bahsettiğim bavulumu bitirdim. Böyle küçük kızlarımıza çanta yaptım. İstedikleri yere götürebilecek, gezmeye giderken veya evde evcilik oynarken içine bebeklerini koyabilecek veya küçük oyuncaklarını saklayabilecek böyle küçük bir bavul yaptım. İçinde de böyle geçen bölüm ördüğümüz minik bebişimiz var. Bu bebekleri zaten örme amacım bu bavula içine koymak içindi. O şekilde yola çıkmıştım. Ve böyle de tatlı iki tane bebişim oldu. Siz de renk renk farklı saçlarda, farklı kıyafetlerde örebilirsiniz. Daha tüp saç olabilir veya başka sentetik veya tiftik ip olur, normal patik ipi olur. Her ipi kullanabilirsiniz saçlar için. Ben Peria'nın yeni ipini kullanmıştım. Sizlere fikir olması açısından böyle ışıl ışıl saçlarımız oldu teyzeleri. Kıyafetimiz de böyle baharı özledik herhalde ki hep çiçekli çiçekli oldu bu sefer. Şimdi buna yastık ve battaniyesi kaldı. Onu yapacağım. Bu şekilde cep yerimiz de var. Yine tüp bebeğin çocuğumuz istediği şeylerini buraya koyabilmesi için. Bunu isterseniz ilk şu parçayı ördüğünüz zaman dikebilirsiniz. Ben unutmuşum. Örüp gitmişim. O yüzden de biraz da zor oldu. Size tavsiyem bu parçayı, sarı parçayı ördüğünüz zaman bu cebi de dikin arkadaşlar. Şimdi bavulumuzun ölçüsü şöyle verelim. Şimdi boyumuz 18 santim. Enimizde 11 santim. Yukarıdan aşağıya toplam 9 santim. Toplam 9 santim arkadaşlar. Şimdi siz bebeklerinize göre bunu daha da küçük yapabilirsiniz. Mesela daha önce böyle daha küçük bir oyuncak çalışmıştık. Bunun da kızını, hayvanlarını örebilirsiniz. Mesela bunu koymayacaksınız. Mesela daha küçüğünü yapacaksınız. O yüzden şu şekilde daha sayısını 40 ile başlayabilirsiniz. Ben 50 ile başlamıştım. Dediğim gibi sayılarına daha fazla veya daha çok yaparak kutumuzu yani bavulumuzu farklı boyutlarda yapabilirsiniz. Ben 50 zincirle başladım. 40 da olur. 35 zincirli de olur. Daha küçüklerini, daha miniklerini yapabilirsiniz. Bu arada içerisine de destek olması için de böyle ben onu kestiğim için bu parça kaldı. İçerisine röntgen filmi koyabilirsiniz. Çift kat koydum ben. Plastik bulamadım evde ve elime röntgen filmi geldi. İçerisine bu güzel destek olması için, güzel bir form kazanması için içerisine film koydum. Zaten detaylarını biraz sonra beraber yapacağız. Böyle de yine bahara uygun papatyalarla süsledim. Siz de çok farklı şekillerde süsleyebilirsiniz. Çok çeşitli şeyler yapabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi videomuza yapım aşamasından başlayalım. Hepinize kolay gelsin. Evet arkadaşlar, ben bavulum için Ören Boya'nın Madame Kotonunu kullandım. Siz de istediğiniz kotonlarını yapabilirsiniz. Eylül ipler biraz daha sert ve biraz daha kalın olduğu için onlarla da bence daha hoş olabilir. Dokusu yüzünden. Ören Boya Madame da fena değil. Bunlar vardı elimde. Şimdi bunlarla öreceğim. İçerisine de böyle güzel biraz formda kalması için de plastik koyabilirsiniz. Ben evde bulamadım. Böyle normal film koydum. Evde bunu buldum.
iki tane koyacağım içerisine. 3 bile olabilir. Eğer elinize fazla varsa tekrar yanlara da film koyacağım. Sizler plastik bulursanız evde ondan da koyabilirsiniz. Yoğurt kapakları geldi, küçük geldi bana. Şimdi ben de bunun ölçüsünü kendi bebeğimin boynunda yaptım. Yani bu bebeğimiz buraya içine sığacak şekilde. Arkadaşlar eni boyu burası. Ama böyle daha küçük yapmak isterseniz daha önce de böyle daha küçük bebekte yapmıştık. Bu şekilde. Bakın bu daha küçük. Daha da böyle sayıyı azaltabilirsiniz. Önce bebeğinizin içine gireceği kadar bir ölçü alın. Ona göre yapın arkadaşlar. Ne kadar olması istiyorsanız. Şimdi ben dediğim gibi bu kızıma göre ölçümü aldım. Ve önce böyle iki parça halinde ördüm. Bundan 2 tane yeşil, 2 tane sarı örmeniz gerekiyor. Ve sonra bunları birleştireceğiz bu şekilde. Birinciyi hazırladım. Biri tabanı olacak, biri de üstüne olacak. Yanlara da incesini öreceğiz. Şimdi hemen başlayalım. Evet, önce sarıyla başlıyorum ve ipimi sabitledim. Şimdi bundan sonra bunu saymıyoruz. Bundan sonra 51 tane sık iğne yapıyoruz. Böyle sıkış yapmayalım, rahat çalışalım. Gergin olmasın. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 48, 49, 50 ve 51 tane zincir çektim. Şimdi bir taneye atlıyorum. Dönmesi, rahat dönmesi için. Hemen ikinci zincirime batıyorum. Her bir zincirin içine bir tane sık iğne yapıyorum. Sıra sonuna kadar hepsine tek batacağız. Tek sık iğne yapacağız. 50 tane sık iğnemiz olacak. Bu şekilde devam edelim. Evet, zincirimin sonuna kadar hepsine tek battım. 50 tane sık iğnemiz oldu. Bir zincir çekiyorum, dönüyorum. Yine bu tarafa da her bir sık iğnenin içine tek batıyoruz. Bu şekilde devam edelim sıra sonuna kadar. Tekrar sıra sonuna geldiğinde yine bir zincir çekip döneceğiz. Ve bu şekilde git gel yaparak toplam 30 sıra öreceğiz. Evet, sarı parçamı bitirdim arkadaşlar. Toplam 30 sıra düz ördük. Böyle bir dikdörtgen elde ettik. Şimdi bu diğer parçayı öreceğiz. Diğer yeşili. Onu da yine aynı sayılarda ördüm. 50 tane sık iğne ve 30 sıra düz ördüm. Şimdi bunu iki parçayı ekleyeceğiz. Şimdi hangisinin renginizin hangisinin üst tarafta kalmasını istiyorsanız onu koparmıyorsunuz. Ben iç kısmımı sarı yapacağım. Dış kısmını da yeşil yapacağım. O yüzden şurada olduğu gibi yeşil kısım içeride kalacak. O yüzden de yeşili koparmıyoruz. Bununla ekliyoruz. Evet, şimdi ikisini de aynı şekilde üst üste koyalım ve şuradan başlayalım birleştirmeye. Hemen ilk yaptığım sık iğneye batıyorum, içine batıyorum. Bir de karşıya batıyorum, birinciye ve sık iğne ile birleştiriyorum. Hemen ikinciye ve karşısına gelene
her sıra tam karşısına hangisi geliyorsa ona batıyoruz. Hiçbir atlamadan sırayla hemen altına iniyoruz. Bu şekilde örerek birleştiriyoruz. Evet, birinci kenarımı birleştirdim arkadaşlar. Bu şekilde köşeme geldim. Köşeyi rahat dönmek için aynı yere bir daha batıyorum. 2 tane yapmış olduk buraya. Rahat döndük. İşte tekrar devam ediyoruz. Hemen karşısına gelen sık iğneye batıyoruz. Hiç atlamadan, sık iğneleri hiç atlamıyoruz. Sırayla sık iğne ile birleştiriyoruz. Evet, bu şekilde. Şimdi biraz sonra diğer köşeye geldiğimizde yine oraya da 2 tane yapacağız arkadaşlar. 3 kenarımı sık iğne ile birleştirdim arkadaşlar. Bu şekilde. Şimdi arasına bir film koyacağım. Röntgen filmi. Bunu daha önce diğerine göre kesmiştim, ayarlamıştım. 2 tane koyacağım. Arzuya göre 3 de koyabilirsiniz. Dediğim gibi farklı başka plastikler koyabilirsiniz. Evdeki kaplardan. Şimdi bunu bir yerleştirelim. Sonra tekrar kapatmaya devam edelim. Evet. Yerleştirdim ve son kenarımı yapıyorum. Köşemi yine 2 tane yaptım. Rahat döndüm. Şimdi yine kaldığım yerden devam ediyorum. Evet, 4. kenarımı da ördüm ve ilk başladığım sık iğnenin içine de battım. Yani köşemdeki 2 sık iğneyi de yapmış oldum. Aynı yere batarak ve ilmek kaydırarak örgümü bitiriyorum. Evet, ipimizi kesiyoruz. Bunları saklayacağız yine. Evet, ikinci parçamızı da yaptık. Biri alt bir üst olmak şeklinde. Böyle bir de üzerine gelecek. Valizimizin üst kısmı. Şimdi bunları hallettik. Şimdi yan parçalarını yapacağız. Evet, yine ipimizi sabitleyerek başlıyoruz. Bundan sonra 11 tane zincir çekiyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11 zincir çektim. Birinciyi atlıyorum. İkinciye sık iğne yaptım. 10 tane zincirimize hepsine tek batıyoruz. Bir de araya alalım. Arada. On tane sık iğnemiz olacak. Evet. Birinci sıramızı yaptık.
Bir zincir çekip dönüyorum. Yine 10 tane sık iğne yapıyoruz. Her birine tek batıyoruz. Evet, şimdi sarı parçamızı 160 sıra ördüm ve ilmek kaydırarak birleştirdim. Şöyle örerek birleştirdim. Yeşil de aynı şekilde. Yeşil parçamız da yine 160 tane olacak. Şöyle sayacaksınız. İkişer ikişer sayabilirsiniz. Belki şunlar bir tane gibi görünen aslında 2 tane. Baktığınızda şunlar bir gibi ama 2. 2, 4 diye sayın. 2, 4, 6, 8, 10 ve 160 olacak. Şimdi bu parçayı da birbirine 2 ucu ekleyelim. Örerek ekleyelim. Şöyle karşısına gelen. Şimdi sık iğnemin içine batıyorum. Bir de karşıya battım. İlmek kaydırarak birleştirdim. Sonra tekrar yanındakine ilmek kaydırdım. Evet, sıra sonuma geldim. İki, 4, 6, 8, 10. Evet, 10 tane zaten 10 sık iğne vardı. 10 tane de ilmek kaydırarak birleştirdik. Şimdi ipimizi koparmıyoruz. Sarıyı kopardık. Şimdi bir zincir çektim şurada. Şimdi sarıyı kopardık. Yeşili koparmıyoruz. Şöyle, hatta şunu çeviriyorum. İçeride kalsın. Evet, şu düzgün yer dışa bakacak. Bunu da yine düzgün yeri dışa bakacak arkadaşlar. İki yeri birbirine, iki ters olan yeri birbirine tutturuyorum. Birbirine bakacaklar. Ve yine bunları da karşılıklı ekliyoruz. Karşısına gelen sık iğneye battım. Aynı diğer parça gibi sık iğne ile birleştiriyoruz. Evet, bu şekilde devam edelim. Evet, sıra sonuna kadar hepsini sık iğne ile ördüm arkadaşlar. Arkası böyle. Şimdi diğer tarafı yapacağız. Bunu da sarı renkli yapacağım. Yine şöyle yeşil tarafından yapacağım. Şöyle çeviriyorum. Yeşil kısmından sarı ip takacağım. Bu arada yine arasına da röntgen filminden böyle eni 3 santim kestim.
Bu aynı röntgen filmi. İsterseniz çift katlı yapın, ister tek katlı. Şu şekilde içine yerleştirip beraber en son kapatmayı bununla yapacağız. Şimdi sarı ipimi alayım. Evet, sarı ipimi sabitledim ve yine şeyden başlıyoruz. Şuradaki birleştirme yerinden itibaren karşısına gelen yere her bir sık iğneye batarak birleştiriyoruz. Şimdi araya film de koyalım. Sonra bununla beraber örmeye devam edeyim. Evet arkadaşlar, bu şekilde sıra sonuna kadar örüyoruz. Evet, sıra sonuma geldim arkadaşlar ve ilk başladığıma batarak ilmek kaydırıyorum. Bir zincir çekip ipimi keseceğim. Biraz dipten kesmeyelim, hep biraz pay bırakalım. Şöyle bunları sonra içeriye saklayalım. Evet, yine yan parçamız da bitti. İçerisine de destek için film koyduk. Şimdi de ikisini birleştireceğiz. Kapağıyla bunu öreceğiz. Önce şunları bir gizleyelim. Şöyle bir saklayalım. Tersten yapalım. Terste görünsün. Bunları da böyle temiz çalışalım. Parçamızı eklerken ben yine sarı rengi kullanacağım. İsterseniz üçüncü bir farklı bir renk daha kullanabilirsiniz. Bu dışarıya geliyor arkadaşlar. Dış tarafa gelecek. Şimdi sarı altta kalacak bunu yaparken. Şimdi yeşile yeşil olacak. Şu şekilde yeşile yeşil, sarı yaptığımız altta kalacak. Şimdi eklerken şu ekleme yeri vardı. Bunu köşeye getiriyoruz. Buradan başlayacağım. Tam köşeye getireceğim. İpimi sabitliyorum. Ve şöyle bir tane köşemden başlıyorum. Bir buradan, bir de ek yerinden tam ortadan başlıyoruz. Kapak tarafından örüyorum. Dikdörtgen tarafı parçamızla. Bu şekilde yine sıra sonuna kadar her bir sık iğneye tek batıyorum. Sık iğnenin karşısına gelen sık iğneye batarak sıra sonuna kadar bu şekilde öreceğiz. Sık iğneye batıyorum. Bir de karşıdakine batıyorum. İkisini bir
örüyorum. Evet, bu şekilde devam edelim. Şimdi arkadaşlar köşelere geldiğimizde yine tam dönerken tam yine 2 tane yapacağız. 2 sık iğne. Yani tam köşedeyim şimdi. Bir sık iğnenin içine 2 tane sık iğne yapıyoruz. Rahat dönmek için. Daha sonra tekrar diğerlerine hep tek batıyoruz. Evet, böyle devam edelim. Sadece köşede çift batacağız. Evet, örgümü bitirdim arkadaşlar. İkisini de bu şekilde hazırladım. 2 parçayı da aynı yapıyoruz. Şimdi burayı dikeceğiz. Şu kısmı. Ondan önce saplarını yapalım. Bu arada içerisine bir tanesine cep yapacaktım. Onu unuttum. Biraz sonra onu da örüp buraya dikeceğim. Bunu daha önce yaparsak daha kolay olur. Ben unutmuşum çekim aşamasında. Şimdi sapımızı yapalım arkadaşlar. Şimdi bir tane ben ördüm. Bu şekilde sapımı yaptım. Buraya bunu bu şekilde dikeceğiz. Şimdi ikinciyi de beraber yapalım. İçine elyaf doldurmadım. Doldursam mı bilemiyorum. Hani böyle de yeterli gibi. Sizle şimdi bunu örelim. Şimdi sizle bunu farklı bir teknikle öreceğiz. Şimdi bu teknikte sık iğnelerimizin tersine batarak öreceğiz. İsteyenler tabii bu şekilde yapsın. Yoksa normal sık iğne de olarak döne döne de örebilirsiniz. Önce ipimizi bir sabitliyoruz. Ve 7 tane zincir çekiyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 2 ucu birleştiriyoruz. Şimdi buraya önce bir normal öreceğiz. İlk sıramızı normal her bir sık iğneye tek batacağız. 7 tane sık iğne yapalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 sık iğnemi yaptım. İsterseniz buraya bir ip koyalım. Sıra başımız belli olsun. Şimdi bundan sonra şöyle sık ilmekler içine değil de bunun bir arkasındaki şu kabarıklıklara batacağız. Ve bunu yatay olarak şöyle tutarsanız daha kolay olur. İlk sırada belki biraz zor olacak. Daha sonra daha kolay oluyor büyüdükçe. Şimdi bunu bu şekilde şuradaki kabarıklıklarımızın üstteki değil ikinci olana batıyoruz. Tek kata. Şimdi ilk sıra zor oluyor. Tutması falan kavraması. Bir dahaki sıralarda daha kolay. 4,
Biraz bol örelim. Çünkü tığımız daha rahat girsin diye. Bak gayet rahat ördüm. Ve sıra başıma geldim. 7 tane yaptım. Şimdi şöyle yapalım. İkinci sıramızdayız. Dediğim gibi şuradaki şu ışığı kapatalım bakalım. Belki daha iyi görünür. Flaşı kapattım. Şuradaki arkadaşlar tersine örüyoruz. Düz yer içinde kalıyor ve tersinden şuradaki düz olan çizgiye batıyoruz. Bakın şuradaki sık iğne değil, onun bir altındaki şu düz çizgiye. Örneği de şöyle yatay tutalım. Dik örmüyoruz. Yatay bir şekilde. Hem daha rahat görüyoruz. Tığımızı da daha rahat batırıyoruz. Örnek büyüdükçe kolaylaşıyor. İlk sıra şimdi. Dediğim gibi biraz gevşekle çekersek daha rahat. Evet, bayağı ördüm ve örnekte bayağı çıktı arkadaşlar. Şurada gördüğünüz gibi tırtıkları. Bunlar böyle çok farklı yerlerde de kordon olarak da örebilirsiniz. Çanta saplarında. Şimdi dediğim gibi ördüğümüz sık iğnenin tersindeki şu iki tane, şu iki taneler. Bunun arkadaki alttaki tek kata batacağız. Bakın sık iğnemiz, ördüğümüz sık iğne şu. Bu iki taneler. İki tane yatay var. Alttakinin içine batacağız. Ve şöyle rahat örelim, gevşek örelim. Şöyle çok belli oluyor düz çizgiler. Kamerada nedense ters öremiyorum. Deminden beri tıkır tıkır örüyorum. Şuradaki tek katlara batacağız. Böyle devam edelim arkadaşlar. Evet, bavulumuzun kuplarında bitirmiş olduk. Toplam 25 sıra ördüm arkadaşlar. Ve içlerine de elyaf koydum. Daha böyle tutarken rahat olsun diye. Arzuya göre daha uzun da yapabilirsiniz. Ben biraz daha ufak olsun istedim. Çocuklara göre, çocuğun tutacağı şekilde. Elyafını da bu şekilde doldurdum. Siz örerken doldurursanız daha rahat olur. Sonradan zor oluyor. Ördükçe yavaş yavaş elyafını doldurun. Şimdi bunları da biraz sonra dikeceğiz. Bu arada bu cebi de ördüm. Bu şekilde içerisine aynı renkte yaptım ben. Farklı renkte çalışabilirsiniz. 25 tane zincir çektim ve 2, 4, 6, 8, 10, 12 sıra düz ördüm. Ve ipimi biraz uzun kestim ve buraya dikeceğiz. Dediğim gibi bunu daha önceden parçamız iki parça birleştirmeden önce dikerseniz daha rahat olur. Ben aklımdan çıkmış. Şimdi bunu buraya dikeceğim. Evet, cipimi istediğim yere yerleştirdim, ortaladım ve bir şeyden batıyorum. Alta bir de cebe batıyorum. Bu şekilde birleştiriyorum. Daha önceden dikmiş olsaydım daha farklı dikerdik. Şimdi böyle zor oluyor çünkü.
Bakalım alta da geçmesin. Zorluğu burada. Mecbur şimdi böyle dikeceğim. Evet, cebimizi diktim arkadaşlar ve kulbu da diktim. Şimdi ikinciyi de beraber dikelim. Şimdi yönlerimize bakalım şöyle. Tamam. Şimdi ikinciyi de dikerken şimdi tam ortamızı bulacağız. Şuradan köşeden sayalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 diye saydım ben. Şunu hatta 25 oluyor. 12 buçuk olur. 2, 4, 6, 8, 10, 12. 12'nin üzerine toplu iğne koyalım. Şöyle. Burası yarısı. Şimdi kulbumuzu da 2 sık iğne kayacağım. 2, 3 ve 4'ün üzerine dikeceğiz arkadaşlar. Ortamız bulduk. 2, 4 sık iğne kaydık. Ve şuraya şu şekilde tam ortaya koyuyoruz. Ve şöyle bir iğneleyelim. Şöyle bir sabitleyelim şöyle. Ve bunu yine daha önceki dikişlerimiz gibi bir çantadan bir kuttan alarak dikiyoruz. Şunu alalım artık. Evet, yuvarlak bir şekilde diktik. Evet, sıra sonuma geldi. Şimdi bir düğüm atalım. Şu şekilde ipin içinden 2 defa geçiyorum. 1 ve 2. Evet, çektim, sıkıladım. Şimdi buradan karşıya geçeceğiz. İpi koparmadan. Yine işaretlediğimiz yerden 2, 4 kayıyoruz. 2, 4'ten kaydım. Şöyle 5'incinin de arasından geçiyorum. Şimdi bunu da buraya dikelim. Bu şekilde bir kulptan, bir bavuldan alarak
hiç atlamadan sık bir şekilde dikiyoruz. Evet, sıra sonumuza geldik. En son şuradan bir yerden çıkalım. Tekrar iki ipin içinden geçiyorum. Ve sıkılaştırdım. Ve ipimi dibinden tekrar dibine batıp başka bir yerden çıkıyorum. Bir daha başka bir yerden çıkalım. Kestiğimizde aralardan çıkmasın. Evet. Bu şekilde koplarımızı da diktik arkadaşlar. Evet, iki parçamız hazır. Şimdi bunları bu şekilde dikeceğiz. Şöyle tutalım. Evet, şimdi bavulumuzu iki parçayı yan yana getiriyoruz. Şimdi bu köşeyi dönüyoruz. Dönen yerin düz nereden başlıyorsa. Şimdi bakın köşeyi döndü. Düz kısmı bana göre şuradan başlıyor. Ve buradan diğer ki düz yere kadar dikeceğiz. Yani köşeleri dikmiyoruz. Düzün başladığı yerden dikiyorum. Şimdi ipimi düğüm attım. Ve şuradan hemen karşıya tam eşit olmasına dikkat ediyorum. Şuralarının. Aynı yere bir daha batalım. Bu şekilde. Buradan karşıya geçiyorum. Hemen karşı hizaya tekrar. Evet, şimdi iğnemi karşıki ve diğerinin içinden geçiriyorum. Hemen karşılıklı denk gelen yerden iki sık iğnenin arasından geçiriyorum. Hiç atlamıyoruz. Her bir sık iğnenin içinden geçiyoruz. Karşısına denk gelen sık iğneden. Arkamızda bu şekilde. Evet, bu şekilde sıra sonuna kadar hiç atlamadan dediğim gibi her bir sık iğneye batıyoruz. Evet, valizimin dikişini yaptım arkadaşlar. Şimdi buradaki düğmeyi de yaptım. Kapattığımızda şu şekilde düğmeyle sabitliyoruz. Açılmasın diye. İsteyen fermuar dikebilir. Ama gerek yok çocuklar oynayacak için. Şimdi 12 tane zincir çektim ve
düğmemin boyunda tabi. Ben büyük bir düğme kullanmak istedim. Şöyle göze hitap etsin diye. Evde olan düğmelerimden 12 tane zincirle buraya birleştirdim. Ve içeride sakladım iplerimi. Şimdi bu şekil papatyalar yaptım arkadaşlar. Aynı saçındaki burada daha önce yapmıştık. Bir önceki videoda tarifini vermiştim. Sadece bu daha üçlü trabzan yaptım. Daha uzun olmaları için. Yani tığın üzerine 2 kere dolayıp 3 kere fıstık şeklinde yaptım arkadaşlar. Böyle 3 tane papatya yaptım. Şimdi bu yeşil zemin üzerine güzel olur diye bunları buraya silikonlu tabancamla şöyle köşeye silikonlayacağım. Yaprak örmeye hiç gerçekten çok yoruldum. 3 gündür bununla uğraşıyorum. O yüzden de şöyle evdeki çiçeklerin yapraklarından kopardım. Onları da aralara şöyle yapıştıracağım. Tabancam ısınınca bu şekilde süslemiş olacağım. Siz de farklı şekillerde süsleyebilirsiniz. Şöyle şeritler yapabilirsiniz. Valiz kahverengiyle buraya dikebilirsiniz. Ben bu şekilde yapacağım süslememi. Şimdi şeyim ısınsın tabancamız ve yapıştıralım. Evet, papatyalarımı da yapıştırdım arkadaşlar. Böyle çok hoş oldu. Ve bebeğimizi de içine böyle koyalım. Daha sonra yastığını, battaniyesini de yapacağım. Böyle kapatıyoruz. Çocuğumuz böyle gezmeye giderken veya evde oynarken yanında taşıyabilecek, evde gezdirebilecek böyle bir evcilik aksesuarı bu şekilde taşıyabiliyor. Şimdi boyutunu bir daha size santim olarak da vereyim. Şimdi boyu 8 santim, pardon 18 santim. 8'i görünce şey yapamadım. 18 santim boyu, 11 santimde eni. Yukarıdan aşağıda toplam kaç santim? 8 santim. Toplam 8, neredeyse 9 gibi, 8,5 boyu da. Şuradaki parçamızın boyu 4 santim. 4 dediğimde örgüyle 4. 3,5 normal. Örgüyle 4 olmuş. Evet, boyutlarımız bu şekilde arkadaşlar. Bu bölümde bavulumuzu yaptık ve bitirdik. Umarım beğenmişsinizdir. Çok daha güzel oldu bence de. Ben çok beğendim. Bu şekilde. Bunlar sadece bebeklere değil, yani bavul değil, sadece tek parçayla puset de yapabilirsiniz. Veya kutular yapabilirsiniz. Farklı şekilde farklı yerlerde de yapabilirsiniz arkadaşlar. Evet, bu videomuzun sonuna geldik. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Yorum ve beğenilerinizi eksik etmeyin. Sizi seviyorum. Çok öpüyorum. Hoşça kalın.